Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere 1979 yılında Manhattan'da bulunan evinden çıkan ve bir daha geri dönemeyen. Üzerinden neredeyse 40 yıl geçen bu olayın o dönemlerde Pats'ın yüzünün Amerika Birleşik Devletleri'nde süt kartonlarının üzerine basılmasına sebep olan ilk çocuk Ethan Patiz'den bahsedeceğim. İyi dinlemeler. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. 25 Mayıs 1979 Cuma günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir gün gibi başladı. Günün sonunda, her şeyi sonsuza dek değiştirecek iki olay olacaktı. Chicago'nun hemen dışında American Airlines Flight 191'in düşmesi ve New Yorklu çocuk Ethan Patz'ın kaçırılması. Uçak kazası, 273 kişinin hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki 11 Eylül saldırıları dışında, en ölümcül hava felaketi olacak ve havayolu bakımında değişikliklere yol açacak ve DC-10 uçağının sonunun başlangıcı olacaktı. Ethan Patz'ın kaçırılması, yakında kayıp çocuklarla ilgili daha güçlü önlemlerin ve prosedürlerin önünü açacak ve bugün var olan birçok daha sert yasanın ve daha iyi, daha acil prosedürlerin önünü açacaktır. Ethan Patiz'den önce çocuk kaçırma olayları o kadar ciddiye alınmıyordu. Çoğunun ya kaçak olduğu ya da sonunda eve dönüş yolunu bulan çocuklar olduğu düşünülüyordu. Kaçırılan çocukların başlangıçta, yalnızca zengin ebeveynlerin çocuklarının başına geldiği ve kaçıranın çocuğun serbest bırakılması için fidye talep edeceği düşünülüyordu. Ethan'ın ortadan kaybolmasından önce bile, zaten olmakta olan çocuk kaçırmalara dair çirkin bir gerçek ortaya çıkmak üzereydi. Her şey o cuma sabahı başladı. Ethan Khalil Patz, aşağı Manhattan'da yaşayan 6,5 yaşında bir çocuktu, Stanley ve Julie Patz'ın ortanca çocuğuydu. Ethan her zaman annesiyle okul otobüsü durağına kadar yürümüştü, ama aylardır tek başına gitmek için yalvarıyordu çünkü bütün arkadaşları öyleydi. O dönüm noktası olan gün Cuma günüydü. Kalktı, giyindi, kahvaltısını yaptı. Annesine veda etti ve ardından Princeton apartmanının merdivenlerinden 2 blok ötedeki otobüs durağına ilk kez tek başına indi. O bir daha hiç görülmedi. Kaybolduğu haberinin hemen ardından polis ve medya dehşete kapıldı. Hikayeler çoktu. Yüzü gece haberlerinde bile gösterildi. Stanley ve Julie Patz kısa sürede medya figürleri oldular. Ethan'ın hikayesi, Lindbergh Bobby'den bu yana en sıcak çocuk kaçırma hikayesi olacaktı. Daha önce basın ve polis, bir çocuk kaçırma olayına bu kadar çabuk tepki vermemişti. Bununla birlikte, Ethan'dan önceki yıllarda ve Ethan'dan sonraki yıllarda bazı çocuk kaçırma olaylarının, yetkililerden veya basından hemen harekete geçecek kadar şanslı olmadığına dair hikayeler ortaya çıkacaktı. Kolluk kuvvetleri ve diğer devlet kurumları arasındaki kaynak ve koordinasyon eksikliği, kayıp çocukları olan birçok ebeveyni hüsrana uğrattı. Julie Patz bile, Ethan'ın ortadan kaybolmasından 2 yıl sonra verdiği bir röportajda, morglarda çok sayıda çocuk cesedinin kimliği belirlenemeyen halde bırakıldığından bahsetmişti. Kısa süre sonra çocuk kaçırmalarla ilgili daha fazla haber yüzeye çıktı. 1981'de Florida'da kaçırılan 6 yaşındaki adam Walsh vardı. 1981'de bir gecede bir karnaval işi yapmak üzere atanan ve onlardan hiç haber alınamayan 13 yaşındaki Oklahomalı Charlotte Kinsey ve Cinda Pallet vardı. 1982'de kağıt işi için evden ayrılan ve bir daha hiç görülmeyen 12 yaşındaki Ivalı John Gosch vardı. Başka isimler geldi. Kentucky'den 12 yaşındaki Ann Gottlieb, Colorado'dan 14 yaşındaki Elizabeth Ann Miller, Florida'dan 16 yaşındaki Morris Jefferson, Massachusetts'ten 9 yaşındaki Taj Narbonne, liste uzayıp gidiyor. Daha iyi eylemler yapılmalıydı. Kayıp çocuklar konusu kısa sürede kaçınılmaz hale geldi. Her eyaletin ilgilenmesi gereken kendi kayıp çocuk vakaları vardı. Hatta Kanada ve diğer ülkelerde uluslararası düzeyde vurdu. Zamanla kayıp çocuklar konusu çok geçmeden sıcak bir konu haline geldi ve hem eyaletlerde hem de ülke çapında daha iyi yasalar çıkarıldı. 1983'te, Ethan'ın ortadan kaybolduğu 25 Mayıs, Ulusal Kayıp Çocuklar Günü ilan edilecekti. Kayıp çocukların yüzleri ve açıklamaları çok geçmeden süt kartonlarının üzerinde yer alacaktı. İlki Ethan'dı. FBI ve çeşitli eyalet polis departmanları daha sert yasalar çıkardı
ve kayıp çocuklarla ilgilenmeye yönelik daha hızlı eylemler benimsedi. Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi, Amerikan Kongresi tarafından 1984 yılında kuruldu. Otobüs duraklarında, sınır kapılarında ve polis karakollarında kayıp çocukların posterleri asıldı. Yerel polis okulları ziyaret eder ve çocuklara yabancıların tehlikesini öğretirdi. Bazıları parmak izi bile verirdi. Parmak izi ve çocuk kimlik dosyalarını içeren çocuk kimlik programları ülke çapında başlatıldı. Sonunda, uzun süredir görmezden gelinen bir sorun, uzun süredir gecikmiş iyileştirmelerine ve prosedürlerdeki değişikliklerine kavuştu. Pek çok gazete yazarı, Ethan Patz'ın kaçırılmasının her şeyi nasıl değiştirdiği hakkında başyazılar yazdı. Kaçırılmadan önce, canavarlar çocuklar tarafından hayal güçlerinin bir parçası olarak görülüyordu. Patz'ın kaçırılmasından bu yana, bugünün çocukları gerçek hayatta canavarların var olduğunu biliyor. Ebeveynlik de değişti. Bu kadar çok çocuğun kaybolduğunu bilen bir ebeveynin çocuğunu bırakması çok daha zor. Ethan kaybolduğundan beri garanti edebilirsiniz, bir çocuğun okul otobüsüne tek başına yürümesi için 10 yaşını beklemesi gerekecekti. Karanlık bir gerçek artık hemen orada ve o anda önlenemezdi ve bugün, özellikle pedofillerin artık çocukları cezbetmek için interneti kullanabildiği düşünüldüğünde, göz ardı edilemez olmaya devam ediyor. Baş şüpheli, Jose Ramos Ethan'ın kaçırılmasından bu yana geçen yıllarda, kayıp çocukların ciddiye alındığını ve bugün de ciddiye alınmaya devam ettiğini garanti edebilirsiniz. Yetkililer, bir çocuk kaybolduğunda hemen harekete geçer. Kaçıranlar için cezalar ağır. Olumsuz tarafı, 90'lı yıllarda, potansiyel kaçıranların kendilerine karşı alınan daha sıkı ve daha sert önlemlerden haberdar oldukları ortaya çıktı. Bu, birçok kişinin çocukları kaçırmak için yeni ve daha sinsi yollar bulmasına neden oldu. Örneğin 13 yaşındaki Polly Klaas'ın 1993'te kendi evinde bıçak zoruyla kaçırılması ve 9 yaşındaki Amber Hagerman'ın bisikletinden çekilip hemen bir arabaya bindirilmesi gibi. Bu kaçırmalar ve cesetlerinin bulunması, Polly Klaas Vakfı'nın kurulmasına, Mark Klaas'ın hüküm giymiş suçlular için daha ağır cezalar için kulis yapmasına yol açacaktır. Ve ani kayıp vakaları hakkında insanları otobüsler ve radyo istasyonları aracılığıyla uyaran Amber Alert Kurumu. Bugün kaçırılan çocukların %99'unun canlı bulunduğuna dair yeni bir istatistik bile var. Tüm bu gelişmelere ve değişikliklere rağmen, Ethan Patz gibi yıllar ve hatta onlarca yıl önce kaybolan birçok çocuk için artık çok geç. Ethan Patz asla ölü ya da diri bulunmadı. Baş şüpheli olmasına rağmen dava hiçbir zaman kapatılmadı. Adı Jose Antonio Ramos. 1980'lerin sonlarında, bir erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan Pensilvanya'da 20 yıl hapis cezasını çekmeye başladı. 1991'de, hapishane muhbirlerinden, 1985'te Patz davasını alan Amerika Birleşik Devletleri Savcı Yardımcısı Stuart Grabo ise, Ramos'un Ethan'ın ortadan kaybolmasına karıştığını kabul ettiği bildirildi. Ramos, Ethan kaybolduğunda Ethan'ın bakıcısının erkek arkadaşıydı. Patz ailesi, onun işin içinde olabileceğini yıllardır biliyordu. Ama o zamana kadar herhangi bir yasal işlem başlatamadılar. Daha fazla itiraf, Patz ailesinin 1999'da Ethan'ın öldüğü gerçeğiyle yüzleşmesine yol açtı. 2001'de Stanley ve Julie Patz, Ethan'ı yasal olarak ölü ilan ettirdi. Dönemin bölge savcısı Robert Morgenthau, Ethan'ın cesedi hiçbir zaman bulunamadığından suç duyurusunda bulunulamayacağını söyledi. Ramos'un Kasım 2012'de hapisten çıkması planlanıyor. Patzes, Ramos'un yürüyemez duruma gelene kadar çocuklar için bir tehdit olmaya devam edeceğinden korkuyor. Stan Patz, Ramos'un itiraflarını öğrendiğinden beri, Ramos'a Ethan'ın doğum günü ve kaçırılışının yıl dönümünde Ethan'ın kayıp posterinin bir kopyasını gönderir. Arkalarına Stan şu soruyu yazdı: "Küçük oğluma ne yaptın?" Robert Morgenthau, Ethan'ın cesedi hiçbir zaman bulunamadığından suç duyurusunda bulunulamayacağını söyledi. Ramos aleyhindeki güçlü delillere ve akabinde açılan yasal işlemlere rağmen dava kapatılmamaya devam ediyor. Cesedin bulunmaması, birçok adaletin yerine getirilmesini ve onlarca yıllık gizemin çözülmesini engelledi.
25 Mayıs 2010'da Ethan Pats davası Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance Jr. tarafından yeniden açıldı. O zamandan beri ikinci bir şüpheli dikkatleri üzerine çekti, Othniel Miller. Pats kaybolduğu sırada Miller, Pats'lerin yaşadığı apartmanın yakınındaki bir binada atölyesi olan bir tamirciydi. Atölyesinde küçük çocuklar için bir oyun odası oluşturmuştu. Son yıllarda ortaya çıkan yeni ifşalar, eski karısının 10 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği, bir diğeri de, Ethan'ın kaybolmasından bir yıl sonra atölyesine yeni beton zemin dökülmüş olması. Miller şimdi 75 yaşında ve birçok felç geçirdi. Son 30 yıldır FBI ajanlarıyla konuşurken çok işbirlikçiydi, ancak Pats davasıyla herhangi bir ilgisi olduğunu reddediyor. Sonra bir kadavra köpeğinin bodruma inmesine izin verildi ve köpek bir ipucu buldu. Ethan'ın beton zeminin altına gömülme olasılığı vardı. Kadavra köpeklerinin hatalı olduğu görülür, akşam yemeği gibi basit bir şeyin kokusunu aldıklarında kolayca dikkatlerinin dağıldığı görülür. Düşük olasılıklara rağmen, Stanley Pats bir şeyin hiç yoktan iyi olduğuna inandığı için aramadan memnundu. Arama 19'unda Perşembe günü başladı. Beton kazıldı, kesildi, ezildi ve hatta olası herhangi bir adli ayrıntı için analiz edildi. Duvarda olası bir kan lekesi vardı, test yapıldı, sonuç alınamadı. Ancak o apartmanda Ethan'ı arama çalışması pazar günü sona erdi. Yeterli kanıt yoktu. NYPD'ye göre o küçük leke hiçbir şeyi kanıtlamaya yetmeyecek çünkü kan lekesi olmaması oldukça olası. Bodrum katın altında ceset bulunamadı. Üvey oğlu, 10 yaşındaki yeğenine asla tecavüz etmediğini ve bir çocuğa asla zarar vermeyeceğini iddia ettiği için Miller aleyhindeki bu iddia bile sorgulanıyor. Miller bunun için asla suçlanmadı. Yine de Ethan Pats davası açık olmaya devam ediyor. Böyle bir gizem çözülmeyi hak ediyor. Ethan Pats'ın bulunup bulunmayacağı veya davanın kapatılıp kapatılmayacağı büyük bir soru. Gelecekte herhangi bir zamanda yeni kanıtlar ve yeni soruşturmalar olabilir. Her şey 33 yıl önce Manhattan'da o cuma sabahı başladı. Her şeyi başlatan çocuğun hiçbir zaman bulunamadığına inanmak zor. Miller şimdi 75 yaşında ve birçok felç geçirdi. Son 30 yıldır FBI ajanlarıyla konuşurken çok işbirlikçiydi, ancak Pats davasıyla herhangi bir ilgisi olduğunu reddediyor. Bu güzel bir çocuğun hayatı için ne kadar üzücü bir son. Ve ailesinin uzun yıllar boyunca çektiği acı ve ıstırap için çok üzüldüm. Miller'e gelince bu, ülke çapındaki devasa bir davayı kapatmak için zorunlu bir itiraf gibi görünüyor. O zamanlar polis, özellikle masum bir insanı hapse atmak anlamına gelse bile, medyanın büyük ilgisini çeken davaları kapatmak istemesiyle biliniyordu. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim.